Süper Lig'in gurme yabancıları. Dört büyükler dışındaki gurme yabancılar. Lomana Lualua. Of. 2. Teofanis Gekas. Hate be. 3. Pablo Bataja. Gurme programa gurme yabancılar. Benim Müjdat'ın en sevdiği konu. Instagram fenomeni olmadan önceki dönemleri. Bizim fenomen o da Özkan. R55. Yeni açık ekranlarına Sana Göre Bana Göre'ye hoş geldiniz. Yepyeni bir bölüm. Mustafa Müjdat Muratoğlu, Gökhan Aptik ve bendeniz Özkan Öztürk yine yerimizde hazır bir şekilde bekliyoruz. Çok güzel, keyifli bir yayın olacağına eminiz. Farklı bir konu olacak ilk bölümden, elbette değişik olacak ama hangi konu olacak? Müjdat. Benim Raul'a olan salvolarımdan sonra Ala Madrid'de geldim bugün. Ben de Erling Haaland'ı gömüp Tez antitez işte burada. Neden biliyor musun? Modern futbol düşmanı ilan etti beni Gökhan Aptik. Ben de al sana kardeşim en modern futbol. Manchester City. Buyur. Müjdat, konumuzu belirleyelim. Ben bambaşka bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika. Tabii. Bunu söylemem lazım. Best FM dinliyormuşum gibi oldu bir an. Özkan Öztürk'ün Açılıştan sonra. Aynen. Tam o öyle bir Geçmişe ses Öztürk'ün tonuydu. o gizemli radyo yılları. Geçmişe gittik. Yine Aynen. mikrofon. Instagram fenomeni olmadan önceki dönemleri. Yok be. Yani. Bizim fenomen o da Özkan. R55. Feno Özko. Çok iyi Açıyorum. ya. Oo. İşte gurme programa gurme yabancılar. Benim Müjdat'ın en Lig'in- sevdiği konu. Süper Lig'in gurme yabancıları. Ama bir not düşelim mi? Düş. Bu başlıkları biz hazırlarken ne demiştik? Dört büyükler dışındaki gurme yabancılar. Evet. Anadolu'nun gurme yabancıları. Evet. Onu belirtelim. Evet. Bu dipnotu da bir kenara yaz Müjdat. Bu arada en iyi 9 numaralarda listeye almadığımız oyunculardan dolayı bayağı bir eleştiri gelmiş. Bu eleştirileri de size iletiyorum. Nerede Shearer? Nerede Owen? Nerede Luis Suarez? Dur, diyenler var. Kendimden utanıyorum şu an. Diyenler var yani. Onu da es Alan geçmeyelim. Shearer nasıl olmaz o listede ya? Sen nasıl koymazsın Niye onu? ben Ya koyayım abi? Müjdat Hepimiz- Alan Shearer... Sana göre, bana göre. Yorumlara bekliyoruz. Vay bizim bu futbolcumuz neden Müjdat yok? oku Demek bakalım. haklısınız. Adayları oku bakalım. Yani ya. dünyanın en iyi 9 numaralarına Shearer'ı almayan bir listede Tamam Müjdat herkesin tamam. eleştirisine yük saygım Tabii var. ki. Adayları bir okur musun? Okuyorum. Adaylarımız 1. Lomana Lualua. Of. 2. Teofanis Gekas. Hate be. 3. Pablo Bataja. Vay vay vay. 4. Sisinho. 5. Andre Kona. 6. Jeremy. Şu an stadyumda kadro sayıyor gibi. 7. Franco Kangele. 8. Tita. 9. Josip Skoko. 10. Lazarov. 11. Romachenko. Wow. 12. John Moshe rahmetli. 13. Aaron Bupenza. 14. Omar Nias. 15. Fernando Belushi. Of. Ve 16. Michael Eneramo. Ne saydı be. Vay be. Evet liste bu. Elbette sizin de Eli eklemek eliye istedikleriniz gideceğiz. olabilir. Bir şey Yine söyleyeyim mi? gibi. Bu kez yalnız bu dünya futbolundaki 9 numaralara benzemez. Burada- Çok fazla isim unutulmuştur. burada çok fazla Müjdat, isim yani unutulmuştur. Çoğunu anlattık, o güzel. Evet. Birebir çıplak Biraz gözle. bir de şurada Burada neden bu yok daha çok gelir burada mesaj. bir de şu detayı vurguladık. Yani takımlarında iz bırakan. Yani yoksa orada işte Mehdi Taviller de var. Tabii Ali canım. Zituni'ler de Daha var. neler neler var. Şey vardı. Gökhan Apti'ye benzetiyorum ben. Cehua. Jehua, baldırlar. Evet, tabii. Kesinlikle. Oradan benzetiyor. Oyun yapısı Gökhan Apti'nin de Mehmet Yıldız'dır. Halı sahada Doğru. bilmeyenler. Top kaybetmez, güçlü. Acayip. Ama top Ceo'ya saklar. da benziyorum oyun yapısı olarak. Ya Benziyorsun. top alıp saklama, dönme. Güçlü. Tabii Vurma. tabii. Vücudunu iyi kullanıyordu. Sen de Nakulma. saklıyorsun işte. Prejus Nakulma. Nakulma. Antalya Nakulma. orta Listede sahası. Nakulma nasıl yok Müjdat? Yok ya. Mersin İdman Mersin Yurdu İdman kanat. Yurdu. Ben neyle karıştırdım? Makun. Can de Makun. Ya. O iyi oyuncu. O Evet, Lyon Aston Villa aynen. falan oynadı. Hazır mısınız? Fernando Belushi. Vay be. Sol taraftaki eşleşmeler. Beluş'un Şimdi rakibi. Beluşi'nin rakibi. Aaron Bupenza. Oo. John Leshiba Moshe. Vay be. Rahmet içinde anıyoruz kendisini. Ya hakikaten çok erken yaşta kaybettik. Çok. Sisinho. Lomana Lualua. Daha çok Müjdat'ın seçimi. Abi Tamam. seçerken de hiçbiriniz Yapma be. Tamam. Lua rakibi. Dario Franco Kangele. Oo 2 golcü. Ne olduk şimdi Gökhan? Beluşi, Bupenza galibi, Moshe, Sisinho galibiyle, Lua, Kangele galibi. Şimdi Kimle? sol tarafı Evet, tamamlıyoruz. sol tarafı tamamlıyoruz. sol tarafı. Jeremy Nicitap. Güzel. Jeremy'nin rakibi. Hayır. Pablo Bataja. Wow. Sert eşleşme. ha. Bak en sert. Oo. Sert Sağ eşleşme. tarafı bile şu an sildim Ben ben. sana bir Daha şey söyleyeyim çıkmadan. mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çıkmadan- Yerinden oynar. Jeremy Bataja ne yaptın abi sen? Evet sağ taraf. benim tarafım Hayır, belli sol de. taraf. Sol tarafa okuyorum tekrar. Tamam. Beluşi, Bupenza, Moshe, Sisinho, Lua, Kangele, Jeremy Bataja. Tamam sağ tarafa geçiyoruz. Ne Zeus ne Perseus. Wow. Teofanis Gekas. Wow. Vay. Nasıl mutlu Michael ya?
Eneramo. Nasıl Baba. çekerken nasıl mutlusun ya? Bak. Ömrümüz bunlarla geçti be. Bu ama kolay bir eşleşme. Ben bırakıyorum da şimdi yorum yapmayayım, sonra yapacağım. Peki. Yo kolay değil ya. Gekas Enarama kolay mı? Tabii canım. Josip Skoko. İyi orta sahaydı be. Skoko'yu çok sever. Oo, Maxim Romashchenko Of, acayip bir eşleşme. Sol ayakların Kanka bu eşleşme önemli bence. temsilcilerinden. Bence bu eşleşme net. Omar Olsun ya, Niyaz. arada olur. Gökhan Omar Filmin Niyaz. ilk yarıda 4 gol atmıştı değil mi? Evet, Antalya evet. Gençler Birliği. Aynen. Omar Niyaz. Kim? Ömer Niyaz. Andre Kona. Son eşleşme. Alexander Lazarov. Of. Lazarov'un rakibi. Tita. Evet, Gekas Enaramo, Skoko Romashchenko, Niyaz Kona, Lazarov Tita buradan da Güzel. bir kişi çıkacak. Sağ tarafta bu şekilde. Evet, bu üçlünün hayatı Süper Lig anlatarak geçti. Anadolu deplasmanları, karayolculukları, hava yolculukları, oteller, statlar. O yüzden bu oyuncuların birçoğu gözümüzün önünde şöyle bir canlanıyor. Ya burada anlatmadığımız Hatta futbolcu bu var mı ya? oyuncuların çoğuyla birlikte seyahat ettiğimiz anlar da oldu. Aynen Havaalanlarında denk gelmeler, sohbet etmeler. Yani en az 10 tanesi. Süper Lig gurmeleri zaten bu isimlere aşina. Kulaklarına da bizim seslerimiz büyük oranda gelmişti. Tabii sadece biz değil, birçok arkadaşımızla Tabii birlikte ki. anlattık ama bizim için de şöyle bir anılara yolculuk olacak. Çok. Zaman startı verelim. Sana Verelim. göre, bana göre Süper Lig'in gurme yabancıları başlıyor. Evet, Beluşi Bupenza. Buyur. Özkan Öztürk. Şimdi bu Penza yakın zamanda izlediğimiz bir oyuncuydu. Sen ve çok anlattın. Ben çok anlattım. anlatmadım bu Penza'yı. Bak çok. Ya benim dönemime denk Bir gelmedi. maçta Bupenza bende de yok. bir Ya maçta 4 anlatmadım golünü yani. anlattım. Evet. Antalya Hatay mücadelesi. Of. Maç Antalya'da, hatta yağmur nedeniyle bir gün sonra ertelenmişti maç. Ben 2 gece kaldım. Aaron Bupenza. O yağmur sebebiyle 4 gol attı. Antalya'yı mahvetmişti. Hatay'a da Olağanüstü buradan bir sevgilerimizi iletelim sevgilerimizi Hatay'a. gönderelim Hatay'a. Gerçekten muazzam bir etki yaratmıştı. Antalyaspor karşısında olağanüstü oynamıştı. Aynen. Gol krallığında da zaten birçok golünü anlatmıştım. Aaron Bupenza'nın Beluşi ile çok farklı oyuncular. Yani Beluşi klas Şöyle lider, ayarlayalım. klas lider. Takımlarında kapladığı alan üzerinden Evet. de değerlendirmek Şimdi lazım. Bursaspor orta sahasında Beluşi olmazsa olmaz mıydı? Olmazsa olmazdı. Ama Bupenza'da Hatay'ın hücum hattında o dönem Ya olmazsa gol kralı olmaz. zaten. Aynen. Şimdi kariyer olarak Beluşi daha iyi bir kariyer. Çünkü Evet. River Plate'te Radamel Falcao'yla yıldızı Tabii. parlayıp beraber transfer yapıp Porto'ya ve Porto'da da hani oynamış bir isim ama tabii o seviyeye gelemedi. Çok güzel bir noktaya değindin. Sana göre, bana göre de. Şimdi Beluşi kariyerini dolduruyor. Dolu dolu bir kariyer. Evet. Bu Pensa 1-2 sezonluk bir oyuncu hissiyatı veriyor ki sonrasında yok oldu, kayboldu. Öncesinde de çok fazla bir şey yok. Bundan dolayı benim tercihim tabii ki Beluşi'den yana olacak. Gökhan? Birçok golü Valla anlatmama rağmen. ben de Bupenza'yı anlatma fırsatı bulmadım ama izledik. Çok kaliteli bir Yalnız santrafor. çok klas golleri vardı. Çok bu kaliteli bir Penza'nın. golcü. Bence Sol yanlış ayak inanılmaz. yanlüş kariyer tercihi yaptı. Parayı seçti. Bence Evet. biraz yarışmacı veya büyüklere transfer olsaydı veya Avrupa'ya Evet. gitseydi Daha farklı olabilir. ya daha şey olabilirdi. Çünkü o da sürpriz yumurta etkisi yarattı abi. Kimse bilmezken Tabii bir ki. anda Net. hani çok etkili. Ya Beluşi'yi çok anlattım. Çok golünü, çok asistini anlattım. Hani ben de Bupenza'ya göre yeri daha başka. Ben- O yüzden ben Beluşi diyorum. Çok teknik, çok kaliteli Ben- bir orta sahaydı. Ben de Fernando Bellusci'nin çok maçını anlattım. Bugün iddia ediyorum. Yani 30 yaşındaki Fernando Bellusci bugün bütün şampiyonluk adaylarında oynar. Oynar. Ya Bak ilk yine- 11 oynar. Yine Ya da- geçmişteki futbolcuyu günümüze uyarladı. Yok, Fernando Bellusci o kadar geçmiş değil ya. Evet. Çok tertemiz bir orta saha oyuncusuydu. Yani Bursaspor'un da o eski güzel Tabii, günlerini tabii, çok. özleten Beluşi isimlerden mükemmel birisi. futbolcuydu ya. Mükemmeldi Kesinlikle. ya. Ha, tam bir modern orta saha. 3'te 3'le Aynen. devam Evet, etti Beluşi. hayret. Üçümüzün desteğini aldı. Hayret, bu Sana üçlü göre, de bana yani göre de. Evet. normalde böyle tam Ama biz istişare içinde yiğidin hakkını veririz. veririz burada. Hate be. Neler söylediniz bana Davor Şuker'i savundum diye ama hadi bakalım. Peki Gökhan devam. Evet, Moshe Sisinho. Rahmetli be. John Leshiba Moshe. Toprağı bol olsun. John Leshiba Abi Moshe. Yani şimdi Sisinho bende şöyle bir etki yarattı. Sivasspor'da savunmanın sağında oyun kurucu gibi oynuyordu. Evet. Bak böyle savunmanın sağında bir 10 numara oynar mı abi? Sisinho öyleydi. Sahaya sanki taç çizgisine sırtını veriyor. Orta saha Aslında sanki bugünün taç çizgisi. sağ bek sol beklerinin o modern futbol anlayışını Sisinho'nun kariyerinde görmeye Seni başlamıştık. tebrik ediyorum. Seni tebrik. Ya Pep Guardiola'nın Zinchenko'da aldığını evet. Ya da Joao Cancelo. biz Sisinho'yu sağ bekte Sivasspor'da izliyorduk. Klopp Trent. Yani Evet. Sisinho oyun gerçekten kurucuydu ya. gerçekten oyun kurucu. Ama Roberto Carlos da ya onu çok iyi kullandı. Tabii. Zaten Roberto Carlos Roberto bağlasa Carlos. Real Madrid, Roma Roberto oynamış Carlos adam. çok Tabii. başka bir Ya seviye büyük lükstü Sivas'ta Sisinho'yu Evet. izlemek. O da bir ayrı unsur. Tabii. Ama diğer tarafta John Leshiba Moshe izleyenler belki daha azdır. Genç izleyicilerimiz onu hani videolardan belki hatırlar ama John Leshiba Moshe rahmetli oldu. Gençler Birliği,
Kocaeli Spor. Kocaeli. Arada bir Afrika Kupası performansı vardır onun. Güney Afrika'yı Afrikalı. tek Aynen. başına taşıdı. Evet. Bak John Leshiba Moshe teknik Afrikalı oyuncu denince Okocha gelir ya. Bir alt sürümüydü. Evet. Ama bugün John Leshiba Moshe'nin gerçekten muadilini bulmak çok zor. Çok özel bir oyuncuydu. Bak bu konuda kendisine fazlasıyla hak Ben bu kadar veriyorum Müjdat. teknik yani Okocha'yı bir kenara bırakıyorum. Aynen. Hep forvetlerle veya hızlı kanat oyuncularıyla hatırlarız Afrikalı hücum oyuncularını. Bak Okocha'dan sonra Moshe gibisini bulmak çok zor. Şimdi Okocha ile Moshe'de de biraz farklılık var ama mevki anlamında. Var. Yani Moshe biraz daha giden gelen 1-6 giden dedin ya sen mesela öyle bir Okocha'nın. oyuncuydu. Zaten Fenerbahçe'de de Halef Selef değil mi aslında Evet. Okocha Moshe? Evet. Ama Okocha daha böyle bir spektaküler. tabii daha o, böyle Evet. bir o bir fenomendi. kaleye yakın. Tabii ki. O bir fenomendi onun yanında ama John Leshiba Moshe'nin tekniğini ben bir Afrikalı oyuncuda Evet, uzunca evet. bir süre görmedim. Yani. Aynen. Çok teknik bir oyuncuydu Çok. ya. Ve ikonik bir oyuncu. Yani hayatımıza değişik gol sevinçleri katmış. Örneğin o formayı Tabii. hatırlayın. Formayı şöyle kafasına geçirir, tribüne koşar. Aynen. Aynen. Ben Moshe'de gördüm onu. Aynen. Yani Moshe hayatımıza soktu. Yani Cicinho kariyer olarak çok daha yukarıyı test etmiş bir isim. Ama ben romantik futbol sever olarak bu eşleşmede John Leshiba Moshe'yi tercih ediyorum. Çünkü tüm çocukluğumda Moshe'yi izledim. Bir de Moshe'nin geldiği dönemki o Gençler Birliği'nin yaptığı transfer. Tabii Kuşe Kona. Aynen. Tabii. O hava Kuşekona Moshe. aslında bizi hani biraz daha o tarafa götürüyor. Çünkü o çok ikon bir Ya, transfer dönemiydi. Afrikalı Hatırlarsınız. oyuncu kesinlikle. sempatisini Aynen. getiren isimlerin başında geliyordu Aynen. John Leshiba Moshe. Sen ne %100. diyorsun? Moshe. Ben de Moshe diyeceğim. Yani Cicinho'ya da saygım büyük. Çok tabii keyifli tabii futbol. en Ya, son şimdi Sisio ama tabii ki ülkemizde saygımız daha fazla büyük. vakit Daha fazla geçirmiş, süre ülke aldı. futboluna Aynen. daha fazla katkı sağlamış Aynen. bir isim Moshe. Aynen katılıyorum. Çok güzel izler bıraktı. Hiç hakkında olumsuz bir şey olmadı, yaşanmadı. Bursaspor günleri mesela ülkemizde en son Bursaspor'da yanlış hatırlamıyorsam oynadığında o bir numarayı seçmesi, Evet. Bursa tribünüyle çok güzel bir bağ yakalaması çok farklıydı ya. Yani ben de Moshe diyeceğim. Pek. Çok uyumlu başladı ya. Biz en iyi 9 Ne oldu numarada ya? burada Ama şimdi mikrofonları bunları biz parçalıyorduk. anlattık Müjdat, yani az çok hakimiz. Şimdi Lua Kangele. yaşanmışlıklar var. Beluşi ile Moshe eşleşti. Bu arada inanılmaz bir eşleşme var. Evet. Çeyrek finalde Beluşi Moshe. Bakalım ne diyeceğiz? Of, Merak ediyorum. çok Orası zor biraz ya. kırılır. Orası 3'te 3'te İki eski çıkmaz. Bursasporlu. Orası 3'te 3'te çıkmaz. Lua Kangele. Ben Lua Premier Lig'de biz Müjdat'la o dönem anlatırken Lua'nın maçlarını hep şunu söylemişimdir Müjdat'a. Ya bir gün Türkiye'ye gelir mi acaba? Acaba Türkiye'ye gelir de onu anlatır mıyız? Acaba onun taklaları Süper Lig jeneriklerine döner mi diye geldi. Ve döndü. Ve döndü. Taklaları. Ve benim de çoğu maçımda takla attı yani. Karabük'te Abi. olsun, deplasmanda olsun. Bir kere anlatması çok keyifliydi. Lua isimden İsim. yani isim bir zaten dakika, spiker için. bir dakika o zaman. bir alalım. Lua. Lomana Lua. Ya bir insan ismi Lomana Lua olursa zaten kafadan takla atıyor yani. Evet. Aynen. Acayip bir oyuncu. Net takla atarak başlıyor maçı Aynen zaten. öyle ya. Benim Karabükspor'da bir maçtan sonra istemiştim Lua'nın formasını. Bir arkadaşıma Ben de hediye ettim mesela. Çok menajerlik oyunu oynardım ve hep Lua'yı alırdım, biliyor musun? Yani değerlendirirdim onu kadromda. Ben sana bir şey diyeyim mi? O Newcastle'ın çizgili böyle çubuklu siyah beyaz o Evet. form. Yani gözümün önünde şu an Abi bir de Lua. Lua bak. Ülkeye gelince o kadar sevinmiştim ki. Bir de Yani büyük şans, Kaleciyle anlattık bu karşı oyuncuyu. karşıya- Bir de anlatıyorsun Evet, ya. evet. Düşün çalım yani atar, Türkiye'de. şut atar, sola gider, sağa gider, kafa vuruşu yapar. Ya bir de böyle pır 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 gidiyordu ya. Benim Tabii. çok hoşuma gidiyordu ya. O Lualio'nun fizikle bir özelliği. de değil mi? Böyle hani dersin sen kilolu. Aynen. Mesela Yani- birçok oyuncu Anadolu'da parladığı, büyük takım yaptı. Lua'nın yapmaması da enteresan yani. Bak biraz o dönem kilolu. Karabük'te bu nasıl diyeyim moda olmuştu. Emenike, Shelton, Jamaikalı hatırlayın. Evet. Ve Lua peş peşe. Evet. Yani Emenike, Lua, Shelton. evet. Lualio'nun mu akrabaları sahaya girmişti ya? Eneramo'nun. 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 Ne bileyim ya kafam karıştı. Eneramo'nun. Bir dakika ama ben o maçı niye Karabük'te hatırlıyorum? Karabük'teydi zaten. Karabük'teydi değil mi o maç? Tabii. Evet doğru. Yani Vay be. öyle bir şey vardı. Etki bıraktı. Etki bıraktı. Ya Kangele'de Kangele'yi konuşmadık. abi arkadaşlar. Sakaryaspor'da Kangele'yi izliyoruz. Dario Franco Kangele. Ya kim bu adam falan böyle. Kayseri. Kayseri'de zaten Ama ondan bir şey sonra- söyleyeceğim. Kayseri'deki performansı başka. Bak Kangele, hayır, ben Sakaryaspor'da izlerken ya abi Boca Juniors'tan Sakaryaspor transfer yapmış. Ya Boca Juniors'tan bir oyuncunun hani kolay kolay geldiğini görmeyiz değil mi ligimize? Abi
Oyuncuyu bir izledik. Sol ayak, enteresan uzun saç falan filan. Böyle tam bir Arjantinli ya. Evet evet. Ben en çok Kangele neyini hatırlıyorum biliyor musunuz? Ceza sahası içine böyle bilek hareketi yapıp pas yapıyordu. Evet. Tabii. Mesela futbolcular normalde bunları 10 numaralar yapar. Ceza sahası dışında yapar. Sağ çapraz, sol çapraz. Ceza sahası içinde, kale sahası içinde tık tık yaptığını hatırlıyorum. Ya sol bileğiyle çekerdi, keskin bir sağ sol bileğiyle ayak. çekerdi. Son çizgiye iner, oradan arkaya çevirirdi Kangele falan. savunmacılara problem çıkaran, savunmacıların karşılaşmak istemediği bir oyuncuydu. Çok hareketli, teknik. Yani her an her şey yapabilecek bir isimdi. Gününde olmadığında çekilmiyordu. Ama gününde ise gerçekten de takımına büyük güç katıyordu. Ben Kangele diyeceğim. Ben takta farkıyla Lua diyorum. Ben Kangele. Ben Lua diyorum. Lua. Kusura Kangele. bakma yani. Lua. Lua bu Turu ligin geçti. markasıdır. Evet. Benim Beluş. tercihim net Kangele. Bende forması vardı Kangele'nin. bu. Kayseri Tamam, performansını da unutuyorsun Kangele'nin. Sen Maalesef. çok romantik yaklaştın yine. Ne diyor? Ne romantik abi. Lua'yı aç bir Lua yaz YouTube'a neler oluyor. Az önce anlattık. Evet, Lua. Lua geçti turu arkadaşlar, sakin. Jeremy Bataja sıradaki eşleşme. Müthiş bir eşleşme. Önemli bir transfer yaptı ülkemizden. Tarihe geçen bir transfer oldu. Real Madrid. Evet. Ama karşısında Bataja var arkadaşlar. Yani Pablo Martin Bataja Bu eşleşme üzdü beni ya. Beni de üzdü bak ya. beni üzmedi. Erken Beni üzmedi. Neden üzmedi? erken bir kıyım olacak. Çünkü arkadaşlar bakın şimdi Jeremy elenecek diye üzülüyorsunuz. Fark ediyorum bunu. Ya bunu fark ediyorum. Çünkü bence Özkan %100 Bataja diyecek. Senin Jeremy deme ihtimalin var. Ankaralısın. Daha böyle yakınsın Jeremy'ye. Ama Bataja'nın da inanılmaz gollerini, inanılmaz performanslarını anlattın. Ben Bataja'nın gidişini anlatan, jübilesini, son maçını anlatan spiker olarak benim başka bir ismi söyleme ihtimalim yok. Yani diğer turlar için de şimdiden bir şey söylemiyorum ama ya Pablo Martin Bataja Türk futbolu için bir ikondur. Ben Bataja'yı sonra yorumlayacağım. Çünkü bundan sonraki turlar da var. Bir oyuncuyu aynı şekilde devamlı O yorumlayamayacağımız zaman için. Bataja diyorsun. Jeremy ile Doğrudan ilgili... Bataja diyorum. Jeremy ile ilgili John Benjamin Toşak birçok oyuncu gibi onun içinde bir şanstı. John Benjamin Toşak Beşiktaş'tan Real Madrid'e gidince işte Jeremy'yi aldı. Sonrasında Elvir Balic'i, ki olağanüstü performanslar. Bunu bir kere söyleyelim. Hem Jeremy'nin performansı hem Elvir Balic'in Fenerbahçe ve Avrupa'da yaptıkları. Hatırlayın o Parma maçlarını falan. Yani olağanüstü işler ama hep birinin vesile olması gerekiyor maalesef transfer için. Bu çok net ve Toşak da vesile oldu. Jeremy gelmiş geçmiş en özel transferdir bence. Şöyle, Afrika'dan geleceksiniz. Afrika'dan değil. Paraguay'dan geliyor. Tabii hayır. Afrika'dan çıkacaksınız. Sonrasında Türkiye yolunuz düşecek ve büyüklerde oynamadan kendinizi Avrupa piyasasına Real Madrid gibi bir deve atacaksınız. Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi ve daha Ben ilginci... bir numara yazarım bu transferi. Esas Jeremy'yi anlatması gereken kişi Hayır Müjdat. şöyle ya Özkan'ın dediği çok doğru, katılıyorum. Sadece şöyle bir şey var. O dönem internet yok, sadece kasetler var. Bravo. Abi sen Sosyal medya yok. rahmetli İlhan Cavcav nereden gidip Cerro Porteño diye bir Paraguay ligin Evet. takımından Jeremy'yi keşfedip ülkeye getiriyorsun ve bu oyuncu bak Toşak tanıyordu, ligden Jeremy'yi aldı. Sonrasında Chelsea'de oynadı, Evet. Newcastle'da oynadı. Evet. Daha ne yapacak? Adam ya? Premier tabii. Lig'de oynadı ve gerçekten de çok dinamik, modern bir oyuncu olarak oynadı ve o dönemler Premier Lig'de ne orta sahalar var yani. Cevabın Makeleleler ne? var. Tabii. Makelele ile zaten birlikte oynadı. Esiyenler var. Cevabın ne Müjdat? Pablo Martin Bataja diyeceğim ama Jeremy bu Biz eşleşmede Jeremy'ye bir parantez Anladım, açalım. anladım. talihsiz bir eşleşme Ben oldu. Müjdat zaten bayağı Kariyer konuşacağı olarak, için kariyer ve kalite olarak Jeremy. Evet. Ama yarattığı etki olarak Pablo Bataj. Martin Bataja. Ülkemizde bravo. Evet. evet, o zaman sol taraf belli oldu. Belushi, Moshe, Lua, Bataja. Evet. Vay Belushi ile Bataja'ya bak. İkisi birlikte aynı tarafta. Aynen. Geçiyoruz. Gekas, Enaramo. Abi ben şöyle başlayacağım. Başla. Bundesliga'nın elit golcülerinden birisiydi. Teofanis Evet. Gekas. Doğru. Ben ona Yunan Tanju Çolak diyorum. Hı hı. Cenk Tosun'un da yetişmesinde çok büyük pay sahibidir. Gaziantep'li Cenk Tosun orada geçmişte Frankfurt'ta onunla Frankfurt çok çıkışlı evet. idman yaptığını Hı hı. hep söylerdi. Cenk Tosun'a da büyük etkisi olmuştur. Abi Akhisar'a gitti, Samsun'a. Önce Samsun sonra. Samsun'a evet. geldi, Akhisar'a gitti. Tabii. Gitti her takımda, Konya. Bravo. Kime gitse aynı etkiyi yarattı. Bu ligin bir DNA'sı varsa o da Teofanis Gekas'ta gizli. Bence Bay Gol ya. Gekas gol. Ve kafa vuruşu, plasesi, savunma arkasına hareketlenmesi. Yani- Bak bugün
Şu anda 28-29 olsa Gekas, al Galatasaray'a koy. Al Fenerbahçe'ye koy. Al Beşiktaş'a koy. Oynar. Yani ben Gekas'ı izlemiş birisi olarak net golü koklayan itirazı bir kimsenin oyuncuydu. olmayacağını Golü düşünüyorum. koklayan bir oyuncuydu. Nerede ne zaman topla buluşacağını çok iyi biliyordu ve bizim ligimiz için yaratılmış bir futbolcuydu. Bakın bu da çok önemli. Bizim ligimizin ideal oyuncularından, gittiği her takımda sen de değindin, başarılı oldu. Gekas 3-4 yıl daha önce gelebilseydi %100 4 büyük Abi, yapardı. Bundesliga golcüsüydü ya. Tabii %100 4 büyük yapardı. Yapardı. Bir de yani Eneramo çok güçlü bir oyuncuydu. Ama biraz daha Gekas'ın yanında klasik kalıyor. Tahmin Evet, edilebilir evet. kalıyor Eneramo ama Bravo. Eneramo adına da en ikonik an herhalde akrabalarının Karabük'te sahaya girdiği an. Sevgili Gökhan, sen mi anlattın o maçı? Ben. Yani mesela bak işte Mesela diyorum ya, Eneramo büyük takımı yaptı. onu Beşiktaş diyecek, yaptı. benden çok yaşayacaksın. Bak bazen sen ne yaparsan yap o transfer gel. Hani birilerinin vesile olması lazım, tamam mı? Şimdi Eneramo büyük takım yaptı. Beşiktaş yaptı. Gekas yapamadı mesela. Aynen öyle. Yani Ama gittiği her takımda da çift taneleri buldu. evet. Ben Gekas diyorum. Yani Gekas'ın Çok büyük sürpriz. yanlış Gekas. hatırlamıyorsam 2010 Dünya Kupası döneminde de müthiş performansı var Yunan milli takımıyla. Üstüne Yunan Ligi gol kralı, üstüne Bundesliga gol kralı, üstüne ülkemize yarattığı etki. Ben Baygol diyorum ona. Yok, çok, Eneramo'ya çok. saygı duysam Adına da, şarkılar, besteler Tabii. yapıldı Eneramo'nun ya. da çok golünü anlatsam da ben Teofanis Gekas diyorum. Net. 3'te 3 mü? Evet. Evet, 3'te 3. Zaten bu 3'te 3'e gidiyoruz. Bu Yok bölüm niye şeyde Lua Kangele ve Jeremy ve Bataja onda da 3'te 3'tü değil mi? Evet. Jeremy İzleyicilerimizin yorumlarını da merak ediyoruz. Tabii Çok. burada hani olmayan futbolcular da var. Çünkü bu Var. listeyi 16'da kısıtlamak çok kolay değil. Evet. Makukulalar, Tabii, Grosic'kiler. Bataja. Oo. Değil mi? Eskiye geçmişe gittiğimiz zaman. Tabii. Evet Müjdat. Evet Gökhan. Senin başlık, senin ikili. O yüzden senden bayağı detaylı bir yorum gelecek diye düşünüyorum. Skoko, Romaşenko. Skoko bu listede neden var? Bunu önce bir açıklaman lazım Abi bence. neden var? Gençler Birliği'ni alıp o sezon UEFA Kupası'nı kazanan Valencia ile eşleştirene Ersun kadar Yanal dönemi. Ersun Aynen. Yanal dönemi 2003-2004. Abi O takımda ne takımdı ya? bak ben sana bir şey diyeyim mi? Blackburn Rovers'ı eliyorsun. Evet. Sporting Lisbon'u eliyorsun. Ali Tandoğan serbest vuruş. Üzerine gidiyorsun. Parma'yı eliyorsun. Evet. Elediğin takımlara bak. İçeride dışarıda yeniyorsun birçoğunu ha. Yanlış anlama. Ve o sene kupayı kazanmış Valencia ile eşleşiyorsun. İçeride yine yeniyorsun, tek yenilgisi. Deplasmanda 2-0 kaybediyorsun. 1-0, 2-0. Ya böyle bir takımın maestrosuydu Josip Skoko. Avustralyalı ama Hırvat asıllı. Çok tatlı bir takımdı ya. Blackburn'e attığı gol vardır enfes. O Gençler Oyunu Birliği mi? yönlendiriyor. Evet, Tabii. Sen ne diyorsun ya? O Ali Gençler Tandoğan'ı Birliği. var. Serkan Balcı, Deniz Barış, Tabii. Okan Koç. Okan bir önceki sene gitmişti ama o sene Beşiktaş'taydı yanılmıyorsam ama işte Veysel Cihan ön Veysel tarafta. Cihan, Yani El Saka. El Saka bravo. Ya çok iyi bir takımdı. O takımın beyniydi Josip Skoko. Ha. Diğer tarafta Maxim Romaşenko. Ben bu ligde izlediğim en keskin sol ayaktı. Belaruslu. Hı hı. Alexandru Maxim var ya. Evet. Ona benzetiyorum ben Evet, biraz. evet. Maximlerden. Yani- Ama yani Gaziantep'e çok şey katmıştı Romaşenko. Bir de o dönemin Gaziantepsporu ne takım ya. Sonra Trabzon yaptı, sonra Bursa yaptı ilerleyen Evet. senelerde. Tabii. Tekrar geri döndü. Doğru. Üçlük dörtlük oluyordun o Gaziantep'e bir şampiyonluk adayı gittiği Ya zaman. Gaziantep deplasmanı şu kadro kabustu Kabus. takımlar için. Romaşenko sola çekip uzak direkt. Tabii. Hasan Özerler, Fatih Tekke, Tabii. var Bak Oktay Deriloğlu. Lazarov, Gençler Birliği'nin o Muazizi. UEFA'daki yürüyüşünün bir kenara koyalım. Yani kariyer açısından ve kalite açısından bence Romaşenko Hatta Skoko'dan bir hatırlarsınız önde. siz o dönem şey de vardı mesela ilk Libyalı değil. Tarık El Tayyip. Tarık El Tayyip vardı. İlk hani şimdi Beşiktaş transfer yaptı. El Musrati Evet. ilk Libyalı değil aslında. Evet. Tarık El Tayyip vardı ve çok teknik bir orta El saha. Tayyip'in bir Beşiktaş'a attığı gol yanılmıyorsam bir sağ bir sol bir sağ. Çok Mustafa teknik, Doğan vardı çok karşısında. teknik Ne bir diyorsunuz? oyuncuydu. Ben Ben burada Romaşenko'dan yana Ben de kullanacağım. Romaşenko akşama. diyorum. Skoko. Ben Romaşenko diyorum. 2'ye 1 Romaşenko devam. Yani inanılır gibi. Ya yıkıldı Niye yalnız. yani Bak, abi? ya ben Yani- zaten hissettim Ama onu. Romaşenko Ben hissettim onu. farklı bir sol ayak. Meziye Evet, serbest vuruş var. Yani her şey var. Ama Skoko da aldı takımı Tamam çeyrek da finale taşıdı be. Ama bak bir şey söyleyeyim mi sana? Devamlılık mı Bak diyorsun? bir şey söyleyeceğim sana. Hayır, ben bir de şu yönden bakacağım. Şimdi 100 tane futbol sever alsak yanımıza. Desek ki Skoko mu Romaşenko mu? Akılda kalan Romaşenko'dur. Evet. Skoko değildir. Biraz Skoko daha- oradan kaybediyor Biraz bence. daha referans bir oyuncu. Yoksa İz çok bırak. iyi, çok iyi Bir futbolcu de ama. adının da gerçi ikisinin de adı güzel. güzel. Skoko da güzel. Abi Romaşenko. Romaşenko. Müjdat. Çok fazla jeneriklik golü var ya Var, Müjdat. var. Maç çözen golleri. Yani Bundan dolayı bugünün da şartlarında Romaşenko... kim gibi diyelim? Kime benzetiriz bugünün şartlarında Romaşenko'yu? Şöyle bir düşünüyorum.
Gerçi eskiden Anadolu'da daha iyi futbolcular vardı ya. %100. Öyle de bir gerçek. Özellikle bu sene Bolluk özelinde. vardı, bolluk. Evet, biraz daha iyi futbolcular Evet, vardı. Gekas Romachenko eşleşmesi. Geçiyoruz. Kimseye benzetemedik. Aynen. Niaz Kona. Abi Afrikalı olup Yüzler Kulübü'ne adını yazdıran tek oyuncu Andre Kona. Doğru. Gerçi bazı kayıtlarda 99 diye geçiyor ama ben kalbimden... Ya onu çok yüze tartışılacak bir... Ama Gençler şöyle... Birliği Antalya'da şimdi- da oynadı yanlış Oynadı, hatırlamıyorsam. Diyarbakır Spor'da da Evet. oynadı. Ay bir şey söyleyeceğim. Kona ikon. 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 Yani Az önce Romachenko için dedik ya, iz bıraktı. Ama bak Kona Omar da Niyaz öyle. da abi az buz değil ya. Akhisar'dan ya Güzellik çok yaptı. büyük işler yaptı. Everton'a, Dinamo, Rusya Tamam. Premier Lig. Moskova Aynen. üstü. Çok büyük işler yaptı. Evet. İlk maçını ben anlatmıştım. Hatta Niyazse Niyaz- demiştin. Niyazse, Ya bak, Niyazse diye anlatıyor. Nasıl hatırlıyor görüyor musun? Niyazse, Var ya, Niyazse. Böyle şeyler hayatta... ben olumsuzlukları burada unutmuyor, değil mi? kendime şey yapacağım ya, anladın mı? Aa bak yanlış Olumsuzlukları anlatmışım unutmuyor. diyeceğim. Aldı ya hemen. Niyazse. Niyaz seriyi anlattım evet ya. Ama o da sorma. çok keskin bir çıkış ya. Bir anda kim bu adam dedik abi. Evet. Hatta Ömer Niyazse falan. İşte oldu. Yok, Ömer Niyazi işte o muhabbet Ben Omar vardı ya. Niyazse diye anlattığımı hatırlıyorum. 3-4 hafta sonra Niyaz oldu. Ne yapalım? Kona diyorum ben. Ben de Kona diyorum. Abi ya. Kona diyoruz. Niyaz'a da sevgilerimizi Bir de iletiyoruz. şimdi Kona, Kuşe, Moşe çok böyle sempatik bir Evet. birlikte geldiler ya. Aynen öyle. Orada bir Kuşe sivrilemedi. Evet. Lazarov Tita. Valla Tita'nın bir 2010-11 mi 11-12 mi bir sezonu var. Romario gibi goller atmıştı ya. Yani az önce dedik ya Kona, Jaba, Tita, Jaba ve Derson. Vederson. Üçlü. Oo, Tabii. aynen. Jaba, üçlü Tita, birlikte. Vederson. Kona, Moşe, Kuşe gibi. Onu diyor işte, ona bağladım Aynen. ya. Bu üçlü gibi yine bir Jaba mesela 1.65. yine bir başkent ekibi. Evet, yine Ankara bir Spor. başkent, yine bir üçlü, bu kez Brezilyalı Bir üçlü. de Jaba'nın kafa gollerini hatırlıyor musun? O Tabii küçücük canım. boyuyla nasıl kafa golleri atardı. Saçlar. Tabii. Ama Tita çok özeldi ya. Tita'nı böyle soldan alıp Tita sağ sol yapıp. çünkü devamlılığı yüksek bir isimdi Jaba'ya göre. Mesela Vederson'un da devamlılığı vardı. Jaba biraz daha böyle... Bir de bazı oyuncularda ne var biliyor musun? Güzel gol atıyor bak. Tabii, bazı tabii. oyuncuların kötü golü yok. Evet. Mesela Tita'nın 11-12 gol attığı sezon Ankara performansı mı, Antalya performansı mı? Antalya. Net değil mi Antalya, Antalya Tita'nın? performansı abi. %100. Bak onun Mehmet Özdirekli evet, Antalya. evet Necati falan Tabii, tabii, Tita tabii. böyle. Abi, o sezon attığı kötü gol yok Tita'nın Yok. mesela. Bak izle şeye transfer edersin ya. Leverkusen'e falan şey gibi Diaby gibiydi. Ama Musa şimdi- Diaby gibi. 90'lı yılların sonu böyle işte 2000'lerin başı, bir de Lazarov gerçi. Hani Yordanov, Lazarov, Bulgarlar böyle. şeyi hatırla. Abi Kocaeli, Gaziantep, Lazarov. İşte Gözünüzü seveyim dur, ya. sırayla gidiyoruz. Ya Sırayla gözünü sakin seveyim ol. ya. Şeyi hatırlayın. Yavaş yavaş. Kocaeli Spor Arsenal hazırlık maçı. Ya Bravo. Hikmet Ya. Karaman, Arsene Wenger. Aynen 4-1. Arsene Wenger'i mat etmişti Hikmet Hoca. İnanılmaz Lazarov maçı. hatta tek değildi Lazarov. Galiba şeydi. Yordanov da vardı. İşte Alex Yordanov, Lazarov. saydı demin evet. Ya beni tekrar ediyor abi. Ben anlamadım Ya bunu. Müjdat... Özkan beni paralize ediyor abi. Konuşunca beynim gidiyor. Ay abi. neden biliyor musun? Çünkü ikiniz de, ben burada moderatör oldum bu arada. Ya ben burada, bu arkadaşlar şovlarını yapacaklar. Ben de araya ince ince cevabımı vereceğim. Yani Seni üst turlara bırakıyorum. Ya Gökhan. böyle bir Ya şey olabilir sanki bir Çıldırdınız sol ya. ayak seviciliği de var gibi böyle Değil mi, değil teknik mi? kapasite, Arkadaşlar, uzaktan goller. arkadaşlar Lazarov diyorum. Lazarov diyorum. Lazarov. Lazarov pıtı pıtı nasıl adam Ver geçer cevabı. ya? Aynen. Sen? Tita. Tita Nasıl diyorum iç abi. geçirerek? Aynen. Ama Lazarov özel oyuncuydu. Lazarov Konuşacağız arkadaşlar. onu. Turu Tabii, geçirdiniz tabii. Bir zaten. de ne oldu o Lazarov dönemi biliyor musun? Kocaeli'nde geldi ya, aynı Antep'e geldi yine aynı. Kocaeli Evet. Beşiktaş Hep aynı kupa yani. finali vardı. Mesela Lazarov kupayı getirdi. Kocaeli. 4-0'lık maç. Yani Serdar Topraktepe falan. Olağanüstü performans. Kesin Lazarov ya, ben Tita diyemiyorum. Peki. Eşleşmeler. Eşleşmeleri sayar mısınız sayın moderatör? Evet. Belushi Moşe Tamam. galibiyle Loa Bataja galibi. Diğer tarafta Gekas Romachenko galibiyle Kona Lazarov galibi. Vay 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 Gekas. vay vay. Ya bak, bu konuştuklarımızı bilseler neler derler acaba? Romachenko, İnanılmaz. Kona, Lazarov. Lazarov. Durun Özkan yazdı. Abi doğaçlama gidiyoruz. Evet. Başlayalım. Yarı finaller başlasın. Ben maçın ismini söyleyeyim Müjdat. Söyle. Maçın günlü saatini söyleyeyim. Aynen. Pazar saat 16'da. Belushi Moşe. Valla Of of. dramatik bir eşleşme. Yani teknik olarak Belushi'nin çok üst ötesinde. Tabii. John Leshiba Moşe ama Devamlılık ve kariyer. ben burada yine de Moşe diyorum ya. Süper Lig'den bahsediyorsak Moşe diyorum. Ben bir abi. zarfladım da seni. Olmadı. Olmadı. Sen? Moşe Keski diyorum. Bursasporlu. Yok Moşe diyorum ben de. Keski Yani Bursasporlu. Moşe'nin o dönemki etkisi başka bir etkiydi. Çok diye teknik abi. düşünüyorum. Moşe çok teknik. Belushi de teknik o Müjdat. kadar Moşe kadar Bir şey teknik diyeyim mi? değil. Daha modern. Beyler. Dayanıklılık. Ya ben bir dakika bir saniye ya.
Emin olamadı. Geri mi alacaksın? Ben bir arada kaldım ya. %50 kaldım ya. Joker hakkını mı kullanacaksın? Sen söyle. Arada kalanlara Sen söyle. bu efekti yapıyoruz. Ben çok net. John Leshiba Moshe. Moşe abi. Moşe. Moşe. Moşe abi. Beni bekledi ya. Yok Moşe. Moşe ya Moşe. Yani gerçekten Yok Moşe. John Leşbu Sen Moşe'nin... beni böyle bir şey Bir dedim yaptın Belushi kariyer istatistik hayır. bakayım dedim. Aynen. Bir yokladım. Ama, Yok. Abi burada- ama beni yordu mesela. Bu hareketleri beni yordu. İstatistik değil ya. Burada yarattığı hisse. Ama Moşe yani. ya. Özkan Evet, net evet. düşünüyorsun. Moşe ya. Tamam Çok Moshe dedim teknik zaten. Moşe. Evet. Hızlanalım. Lua Bataja. Arkadaşlar. Ya Pablo Martin Bataja Bursaspor'u şampiyon yaptı abi. En baştan başladı. Ya şimdi bunu aşabilecek bir parametre yok kolay. Bursaspor'u şampiyon yaptı abi. Ve o sezon başı formasını aldık. Daha ilk haftalar falan. Beyaz bir Bataja forması. Ben o dönemde forma koleksiyonu yapıyoruz. Ama Bataja'nın bu kadar sükse yaratacağını da bilmiyoruz. Bu arada Bursaspor'dan önceki takımı da Deportivo Cali. Bataja'nın o da yeşil beyaz. Deportivo Cali'den gelmiş. O dönem hatırlıyorum. Bataja mı? Bataya mı? Bataya mı? Bataya. Bu da ne Bataja mı? tantana Bataya mı? olmuş Ya biz sorduk kendisine Biz sorduk. Bataja dedik diye Evet. vay Batay olması gerek Bir falan. eleştiri, filan. Öyle bir olmuştu furya bize. olmuştu. Neyse o formayı aldım ben. Bir tane arkadaşımın Belçikalı eşi Hans, Evet. selam yollayalım buradan. Futbol delisi. Gelmişti İstanbul'a. Çocuğa hediye ettim ya. Al, Bursaspor forması. Çocuk sezon bitti. Sen bana ne kıymetli forma vermişsin ya dedi. Kısmete Türkiye'de bak ilk ya. defa şampiyon olan bir kulübün 10 numaralı futbolcusunun maç forması ben dedi. Çocuğa 10 numaralı beyaz Bursaspor Bataja forması hediye etti. Sırtında 10, kendisi de 10. 10 numara kusursuz bir oyuncu Bataja diyorum. Ben de o zaman Bataja ile ilgili en güzel benim için anlattığım goller arasında en güzel golünü söylüyorum. Bursaspor Mersin İdman Yurdu maçı. Cumartesi ya da pazar öğleden sonra maçı. İnanılmaz bir sağanak yağış. 90 artılar. Maç Lig TV 2'den yayınlanıyor. Lig TV'de de maç var. Lig TV 2'den yayınlanıyor. 90 artıda inanılmaz bir gol atmıştı. Bursa Atatürk Stadyumunda inanılmaz bir sevinç olmuştu Bursaspor taraftarı. Mersin İdman Yurdu'nda oyuncular yıkılmıştı. İnanılmaz kıran kırana bir maçtı. O maç benim o gol unutamadığım gollerden biridir kariyerimde anlattığım. Ben tabii ki bunu ana olarak anlattım ama kariyer noktalarken de az önce söylediğim gibi mikrofon başına ben vardım. Benim için Pablo Martin Bataja büyük özel bir oyuncu. Bu arada yaptı. Lua dedik ama Karabük'ten hani Emenike, Florin Sernat, Tabii. Luton Shelton. Yalnız bak Bataja diyoruz. Bak çok Premier özel Lig sol futbolu. ayaklar. Saydık işte onları. Bak Premier Lig futbolcusu var karşısında. Tabii. Çok fazla konuşmadık eşleşmede Lua'yı. Bazı oyuncular vardır üzerine konuşmazsın. Bir de Bataja yani Fenerbahçe için Alex neyse, ya kesinlikle. Galatasaray için Hacı neyse, Evet. Beşiktaş için Sergen neyse, Evet. Bursaspor için de Bataja. Yani şimdi geçmişte var çok Sedat Üçler var. Tabii. Çok büyük Türk oyuncular Yok da. bence çok hani güzel bir benzetme yaptın. Haklısın. Yabancı olarak hani Sergen Yalçın gerçi yabancı değil ama yani Bursaspor 10 numara Bataja. Yani herkesin bir 10 numarası Trabzonspor Hami. Ya tamam sen şimdi 10 numaraları saydın işte. Evet. Alex de Souza, Hacı, Sergen Yalçın, Hami Mandıralı, Pablo Martin Bataja. Çok net. Bilmiyorum itirazı olan var mıdır? Yok. Finalde ben üzerine biraz daha konuşacağım. Peki. Nasıl olsa finale gelecek gibi. Ya benim gözümde öyle. Stratejik gibi, verdi görüyor musun? cevabı. Benim verdi. gözümde Konsepte öyle. hemen sana Gekas göre Romaşenko bana göre. arkadaşlar. Bir taraf belli oldu. Moshe Bataja yarı final eşleşmesi. Gekas Romaşenko. Abi Gekas ya golcü. Yani Romaşenko tamam iyi güzel sol ayak sert vuruyor da Arkadaşlar Gekas Gekas Bataja abi. finaline doğru gidiyoruz. Bakın ben o finalin ne olacağını çok merak ediyorum. Büyük bir final bizi bekliyor gibi. Ben de Gekas diyorum burada. Yani Gekas, Romaşenko zor bir eşleşme. bence çok zor bir eşleşme değil İki ya. ismi de çok ben seviyordum yani. Ama Ondan biz de dolayı ben seviyoruz da. Romaşenko'ya bayılan bir Yok isimdim. öyle de. Gekas'ı da Gekas'ın etkisi daha büyüktü ya ülkemizde. evet yani Gekas. Çok daha fazla takımda. Gekas. Teofanis Gekas kadar kurt golcü. Yani Yani ceza sahasında onu bir saniye boş bırakamazsınız. Cezayı keser. Stilini kime benzetiyorsun Gekas'ın? Biraz daha bir profil olarak şimdi bu eşleşmelerde Şu anki insanlar dünyada güncel. mı? Şu an bizim ligimizdeki golcülerden. Bizim Ligimizde. ligimizdeki golcülerden. Ben Icardi'ye benzetiyorum stilini. Gol vuruşu açısından evet.
Yani seviye olarak yanlış anlaşılmasın. Bu Yok, benzetmelerde tabii, hemen tabii. şey oldu. Yok sen Stil olarak Icardi stili bir golcüydü. yani Gekas. olmayacak pozisyonları, olmaz denilen pozisyonları gol yapan bir futbolcu Evet. olduğu için söylüyorsun. Bu Kafasında benzetmeyi o yüzden kaleyi, yapıyorum. kafasında kaleyi çok iyi oturtuyordu. Evet, tabii. Acayip bir golcüydü. Oturup sabaha Ezberlemişti kadar. kaleyi. Kalenin her noktasını, sahanın Aynen. her metrekaresini ezberlemişti. Gekas. Bakmaya Finalde bile konuşalım gerek arkadaşlar. görmüyordu. Gekas. Kona diyorum. Kona Lazarov. Kona Lazarov. Kona diyorum. Kona bir ikon ya. O Andre dönemin Kona. benim için bak Moşe neyse Kona da Bir de o. Kona ne biliyor musun? Tam bir şampiyonluk adayı düşmanı. Hani karşısında bir şampiyonluk Ya adayı bakıyordun gördüm. mesela bazen statik, bazen çok geziyor, bazen bir bakmışsın net pivot santrafor, bazen bir bakmışsın Bir de olağanüstü gol vuruşlarıyla bu içinden bambaşka bir ligde oyuncu Andre çıkıyor. Kona'dan önce golcü Afrikalı var mıydı? Golcü Afrikalı. Andre Kona'dan önce. Vardır da biz Hani hatırlamıyor yorfalar olabiliriz. falan demiyorum. Golcü bir Afrikalı oyuncu var mıydı ligimizde? Bence yoktu. Hatırlamıyorum. Evet, Yoktu abi. Sonradan geldi Amokachi'ler falan. tabii. Sonradan bir sürü geldi de Kona bir çağın da Bir başlangıcı dakika oldu. Amokachi mi önce Kona mı? Kona ya. Kona. Kona 90'ların başına Tabii, geldi. tabii. 92'ler, Amokachi 94'ler falan. 95 olması lazım. 96, 96. İşte 96. 95-96 o dönemler olması O lazım. zaman golcüler öyle gitti. Kona, Amokachi, yıllar sonra Drogba. Arada Eto geldi falan. Eto. Arada kim o? Ya arada var. Başka denemeler var da Şimdi işte. unutuyoruzdur büyük ihtimalle. Yani öyle iz bırakan çok büyük Afrikalı golcü gelmedi. Ya Evet. Kona bir mihenk taşı oldu ve Doğru. dediğim gibi bu ligde 100 gole yaklaşan O tek zaman Afrikalı. bu bölümde Gekas Kona finali olsun. Ben de Kona diyorum. Gekas Kona finali. Diğer tarafta da Belushi. Yok Moşe. Moşe Bataja. Moşe Bataja. Evet. Evet, sol taraf Moşe Bataja, sağ taraf Gekas Kona. Of. 2 tane orta saha var bir tarafta da 2 tane golcü var. Evet, güzel. Ay, Çok iyi. inanılmaz. Çok iyi. Mükemmel oldu. Bu arada dediğimiz gibi işte Makukula'yı, Sernat'ı Tabii. ne bileyim var mı öyle başka bir sürü vardır böyle Anadolu'dan çıkan geçmiş dönemden büyük önemli ikon yabancı oyuncular vardır ama listeye sığdırmak kolay olmuyor. Onları da yorumlarınıza bekliyoruz. Yeni Açık YouTube kanalında. Bence burada çok, sana göre çok bana isim göre de vardır. vardır. Aa, Var neden yok ama denilecek. işte 4 büyükte oynamaması Kim var gerekiyor. mesela? Ivan De Souza mesela sol bek. Evet. Bak, muazzam bir oyuncuydu ya Gaziantepsporlu Ivan De Souza. Bu akıllı bir sol bek çok. Toledo. Kaleci Karçamarskas. bir dakika, Kayseri'nin sol beki Toledo. Kaleci yok ki burada. Hiç kaleci yok. Yok kaleci yok. Hı hı. Ivankov yoksa yazarsın. Tabii mesela. tabii. Aynen. Penaltıcı. Tabii. Yani yazarsın çok yazarsın. Aynen. Peki. Evet, Moşe Bataja ilk Önce yarı onu- final eşleşmemiz. Ya bence burada final belli de. Evet ya burada John Leshiba Moşe'nin tüm tekniğine saygı duyarak olayı neticelendirmekse Evet. Bataja. bir rüyayı gerçekleştirdi ya Pablo Martin Bataja. Bir şehrin rüyasını gerçekleştirdi. Moşe rüya kurdurdu. Bataja o rüyayı gerçekleştirdi. Gerçekleştirenden yana kullanıyorum oyumu. Bataja. 3'te 3 Bataja. Bataja. Finalde. Sol tarafta finalde Bataja'yı görüyoruz. Ve Gekas Kona. Burası da belli gibi. Aslında sen ne diyorsun ya? Bir dakika, Vallahi bir şimdi dakika. bak burada Belli şans ne değil biliyor bence. musun? Bir Bir dakika. dakika, Burada şans belli ne değil. biliyor musun? Gekas daha modern dönemde olduğu için daha çok golünü izledik. Şimdi Kona'nın döneminde tüm maçlar canlı yayınlanmıyor. Bir Evet. sürü golü radyodan dinledik Kona'nın bir sürü golü. Tabii. Yani öyle Ama de bir işte gerçek böyle var. ama böyle durumlar oluyor Gekas'ın yani. kaç golü var Süper Lig'de? 100 golü yoktur. Sanmıyorum. 100 Yoktur golü yok. yani. Yüzler kulübünde değil. Ama Kona yüzler Bakalım. kulübünde. Bir bak Gökhan. Gökhan baksın o esnada ben yani Andre Kona'nın şanssızlığı 90'lar döneminde biraz daha teknolojinin ön plana çıkmadığı dönemde gollerini sıralamış olması. Yani onun handikapı var. Sayıyor Gökhan şu anda dur. Matematiği miydi? İşletme okuduğu için şu anda Yalnız maçları saymışım. Golleri sayayım bir Hayda. saniye. başta bir anda 256 golü var diyecekti ama Evet. Yo 40 gol falan ya. Evet abi imkanı Yok. yok. Andre 40-50 Kona. gol arası kupalarla birlikte. Ben sana bir şey diyeyim mi? Andre Kona diyorum ben ya. Ben Andre Kona diyorum. Yani futbol severler yakın dönem izlemiş futbol severler ne alaka diyecektir de. Ben izlediğim için Kona diyorum. Gekas'a yine de saygı duyarım. Theofanis Gekas az önce özelliklerinden bahsettik. Çok farklı bir golcüydü. Ama Kona ligimize gelmiş ilk ikon golcülerden. Ve iz bıraktı. Yani Yüzler Kulübü'ne girmesi, o Kuşe Moşe üçlüsü, o fantastik Afrika üçlünün... furyası başladı Evet abi. evet. Senin de söylemiş olduğun gibi bir şey başlattı yani ligimizde. Ya bir jenerasyon
Gerçekten Fernando böyle. Kolibali vardı bir de, hatırlıyor musun? Ha, Kolibali. Kona 53, Gekas 43 yaşında şu anda. Ya arada 10 sene fark var düşün. Tabii. Bak mesela Kolibali. Kona'dan sonra etki Evet. yaratan bir başka Afrikalı oldu. O da Ama bir ben konudur de ama... Kona'dan yana kullanacağım hakkımı. Ha, Gökhan gördün. Sen? Sen Gekas diyeceksin bence. Yani Gekas diyecektim Sen ama Samsunspor günlerinde de çok anlattın Gekas'ı. çok anlattık ya. Sen de anlattın ya. Tabii anlattım. Sen Gekas anlattın mı? Anlattım. Yani Gekas Kona yine %50-%50'lerdeyim ya. Alexander Hleb de aklıma geldi bak şimdi. Değil mi? Gekas. Ya, Konya Konya'ya döneminde gelmişti. ne top oynamıştı ya Gençler Alexander. Birliği'nde de oynadı. Oynadı sonra da. Abi şu listeye Hlep'i koymamışsın. Abi onları yorumlara bekliyoruz. Sığdıramayız Yorumlar. Gökhan, ne yapalım Bak yani ipucu ya? verdik, yorumlara bekliyoruz. Evet, böylece yarı finallerde noktalıyoruz. Bataja Kona finaline geldik. Yani tüyleri diken diken eden Bataja bir final. Kona. Bir tarafta Yüzler Kulübü'ne girmeyi başarmış tek Afrikalı Andre Kona. Diğer tarafta Bursaspor'u şampiyon yapmış. Yani hegemonyayı bitirmiş. Hani Trabzonspor daha önce bitirdi. Eskişehirspor'un daha önce, Göztepe'nin çok altın sezonları var ama hani şampiyon olan yoktu. Bir daha bir futbolcu yapabilir mi? Yani yakın dönemde çok mümkün gözükmüyor. Hani Anadolu'dan bir takımı alıp şampiyon yapacak bir yabancı futbolcu, bir ikon futbolcu görür müyüz? Yani Başakşehir de şampiyon oldu. En son hani ligin farklı şampiyonu ama birçok oyuncu rol alıyor sonuçta böyle. O dönem gerçi Bursaspor'da bayağı farklı oyuncudan katkı aldığını hatırlıyorum. Ali Tandoğan'ı, Ömer Erdoğan'ı, Ama bu tek başına olacak bir şey değil zaten. Ivankov'u, ama yönlendirici olarak Bataja'nın yarattığı etkiyi kolay kolay bulamayız Anadolu'da. Kona çığır açtı ligimizde. Gerçekten farklı bir misyonu vardı. Çok özel anlar yaşattı biz futbol severlere ve Gençler Birliği takımına, taraftarına net bir şekilde iz bıraktı. Hiçbir zaman unutulmayacak. Bataja sadece bir 10 numara değil. Bataja sadece mevkisinin oyuncusu değil. Bataja aynı zamanda bir lider. Bataja aynı zamanda oyunu çekip çeviren bir oyuncu. Bataja şampiyonluk demek. Bataja goller, asistler demek. Bataja kısacık boyuna rağmen klas kafa golleri demek. Bataja efsane demek. Net Bataja. Reels Pablo çekti. Martin Bataja. Reels çekti ya. Hadi. Selam yeni açık, olsun. Yeni açık Reels. Selam olsun Pablo Martin Bataja. Bir oyuncudan, bir yıldızdan, bir 10 numaradan fazlası. Evet. Bana mı kaldı? Zaten kazanan belli Zaten oldu. kazanan- Ben de son finalim yapacağım. Yo yani şu anda Sen Bataja Bataja dedik. dedin. Tabii. Sen Bittim zaten. bitti Gökhan, sen son iki burada olunca bitiyor. moderatör oldun Gökhan sen. Noktayı iki koy. olunca bitiyor. Noktayı, senin de görüşlerini almak isteriz. Evet, Süper Lig 4 büyükler harici gurbe futbolcularda şampiyon Bataja Kona'yı finalde 3-0'la geçiyor. Vélez Sarsfield'de yaşadığı şampiyonluk sonrasında birçok takımda oynadıktan sonra ülkemizin yolunu tutuyor. Bursaspor'da şampiyonluk yaşıyor. 60'ın üzerinde gol atıyor. 2012 ya da 2013 yılında Türkiye asist kralı oluyor. Aynı zamanda yine Bursaspor tarihine ve Türk futbol tarihine geçen bir imzadır Pablo Martin Bataja. Ben de aynı şekilde Özkan'a katılıyorum. Yani- Küçük dev adamıdır futbolun. Bravo. O yüzden Pablo Martin Bataja bu ödülü fazlasıyla hak ediyor. Sana göre bana göre Süper Lig'in gurme oyuncuları bölümümüzün şampiyonu Pablo Martin Bataja oldu. Buradan da tüm Bursaspor camiasına da sevgilerimizi iletelim. Genel İletelim. olarak birçok camiayı andık, birçok futbolcuyu andık diyelim ve bölümümüzü sonlandıralım. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Yorumlara lütfen siz de kendi tercihlerinizi, kendi adaylarınızı belirtin. Keyifle biz de okuyalım. Biz Görüşmek el üzere. salladıktan 2 dakika sonra Bitiremiyor. yayın bitti. Neden öyle? Görüşmek Çünkü üzere. doğaçlama demek Müjdat Muratoğlu demek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.